Telefonundaki o notlar uygulamasını bir düşün. Hani şu aceleyle yazılmış alışveriş listelerinin, gece yarısı aniden akla gelen ama sabah uyanınca hiçbir anlam ifade etmeyen o dahi fikirlerin olduğu yer var ya. Ah evet, kime ait olduğunu unuttuğumuz Wi-Fi şifreleri falan da hep oradadır. Tam bir kaos alanı. Kesinlikle. Öfkeyle yazılıp asla gönderilmemiş mesaj taslaklarının falan birbirine karıştığı o kaotik dijital çekmece. Yani genelde aklımızdan uçup gitmesin diye bir fikri oraya atarız ve dürüst olalım, çoğu zaman da bir daha dönüp o fikrin yüzüne bile bakmayız. Aynen öyle, unutur gideriz. Peki ya o rastgele darmadağınık notlar tarihin gördüğü en büyük beyinlerden birine ait olsaydı? Yani o tiyatro biletlerinin arkasına, restoran adisyonlarına ya da eski zarfların kenarlarına karalanmış alelade cümleler, insan doğasını çözmenin, daha iyi bir hayat yaşamanın anahtarlarını barındırsaydı. Ya bu gerçekten kışkırtıcı bir giriş noktası. Çünkü biz genelde felsefeyi veya o derin düşünceleri böyle ağır deri ciltli kitaplarda yıllarca süren sistematik çalışmaların bir ürünü olarak hayal etmeye şartlanmışızdır hep. Hı hı, kesinlikle. Filozofların düzenli, kategorize edilmiş, böyle her bölümü ince ince planlanmış, sarsılmaz yapılar kurduğunu varsayarız. Tam olarak bu. Ama işte bugün masaya yatırdığımız bu konuda o ağır ciltli, tozlu kitapları bir kenara bırakıyoruz. Harika. Sevgili dinleyici, bugünkü derinlemesine incelememizde elimizde tam anlamıyla bir dahi zihninin karalama defteri var. Masamızda Johann Wolfgang von Goethe'nin Elizabeth Stopp tarafından çevrilip Peter Hutchinson tarafından düzenlenen Özdeyişler ve Düşünceler adlı eseri bulunuyor. Ve baştan söyleyeyim, bu hiç de sıradan bir okuma parçası değil. İş değil hem de. Yani Göte dediğimizde insanların aklına genelde o ulaşılmaz edebi figür gelir. İşte Faust'un veya genç Werther'in acılarının yaratıcısı. Ama o sadece bir şair değildi ki. Doğru, çok daha fazlasıydı. Aynen. Aynı zamanda madenleri denetleyen bir yöneticiydi mesela. Anatomi ve botanikle uğraşan ciddi bir bilim insanıydı. Weimar Sarayı'nda 10 yıllarını geçirmiş politik entrikaların tam ortasında kalmış bir devlet adamıydı. Yani karşımızda fil dişi kulesine kapanmış soyut bir düşünür yok. Elleri hayatın çamuruna bulanmış pratik bir adam var. İşte bugünkü sohbetimizin asıl görevi de bu zaten. Tamam, hadi bunu biraz açalım. Göte'nin bir ömür boyu bazen yatağından fırlayarak bazen de bir toplantının ortasında bir kağıt parçasını aceleyle karaladığı bu fikir kırıntılarını alacağız. Hı hı. O darmadağınık kağıtların arasından senin kendi hayatına, günlük mücadelelerine, ofisteki kariyerine uygulayabileceğin insan doğasına ve harekete geçmeye dair en keskin içgörüleri çekip çıkaracağız. Biliyor musun burada asıl büyüleyici olan şey? Metni bu kadar benzersiz yapan şey de tam olarak bu aceleciliği aslında. Goethe bu düşünceleri daha sonra akademisyenler gelip üzerine büyük felsefi tezler yazsınlar diye kurgulamadı. Evet, öyle bir amacı yoktu. Sistematik, her şeyin cevabını veren sıkıcı bir felsefe sistemi kurmak gibi bir derdi hiç yoktu adamın. Bunlar yazarın o anki ilhamını yakalamak için yazdığı kişisel notlar. Doğayla, bir deney tüpüyle veya sinir bozucu bir insanla karşılaştığı o ani zihinsel parlamayı dondurmak için. Zihninin en saf, en filtresiz halini okuyoruz yani. Bir dakika, burada biraz durmak istiyorum. Goethe gibi tarihin en büyük entelektüellerinden birinden bahsediyoruz. Neden her şeyi darmadağınık kağıt parçalarına yazsın ki? Yani oturup insan doğası üzerine bir inceleme falan diye devasa derli toplu bir kitap yazmak varken neden 19. yüzyılın Twitter taslakları gibi sürekli bir şeyler karalayıp duruyor? Güzel bir yere parmak bastın. Yani bu sadece bir tür entelektüel istifçilik olamaz, değil mi? Çok haklı bir soru bu. Sadece aklına gelenleri biriktirmiyordu. Bunun arkasında çok derin bir felsefe var. Eğer bunu büyük resme bağlarsak, Goethe'nin dünya görüşünün merkezinde yatan bir kavramla karşılaşırız. Form kavramı. Form mu? Biraz açar mısın bunu? Şöyle ki, Goethe arkadaşı, müzisyen Zelter'e yazdığı mektupların birinde, hem doğada hem de sanatta tek ve en yüce sürecin form ve yapı oluşturmak olduğunu söyler. Yani bir düşüncenin, bir hissin kafanın içinde öylece süzülmesine izin vermek ona göre doğaya aykırıdır. O düşünceyi yakalamalı, ona bir beden vermeli, kelimelerle onu fiziksel dünyaya taşımalısın.
Ha, yani aklına gelen o soyut fikri kağıda dökmek aslında onu gerçekliğin bir parçası haline getirmek demek. Aynen öyle. İlham perisinin gelip omzuna konmasını bekleyen pasif bir yazar değildi o. Etrafındaki dünyaya sürekli bir tepki veriyordu. Bir dağa bakarken, bir maden ocağında işçilerle konuşurken veya sarayda bir diplomatla tartışırken zihninde beliren o kıvılcımı anında yakalamak istiyordu. Akan düşüncelerini o an dondurup tıpkı bir şiirle boğuşur gibi onlara düz yazı formunda bir yapı kazandırmak için savaşıyordu resmen. Vay canına, gerçekten harika bir çaba. Senin de gün içinde evet işte bunu anladım dediğin karmaşık bir sorunun aniden çözüldüğü o berrak anlar oluyordur sevgili dinleyici. Peki sen o anları nasıl kaydediyorsun? Çok kritik bir soru. Evet. Göte gibi onlara bir form mu kazandırıyorsun yoksa o fikirlerin uçup gitmesine izin mi veriyorsun? Çünkü Göte'nin hayatı sadece izlemekle yetinmediğini, düşünceyi eyleme, kağıda, forma soktuğunu görüyoruz ve bu bizi onun felsefesinin belki de en sarsıcı, en beklemediğimiz noktasına getiriyor. Kesinlikle. Düşünceye karşı eylem ikilemine. Açıkçası ben Göte gibi devasa bir entelektüelin hayatın sırrını böyle derin, bitmek bilmeyen düşüncelerde bulacağını beklerdim. Yani bir filozofun bize söyleyeceği şey bellidir. Dur, yavaşla, içine dön, günlerce düşün ve kendini keşfet. Ama tam tersini söylüyor. Evet, inanılmaz bir şey söylüyor. 442 numaralı özdeyişte kendimizi tanımayı nasıl öğrenebiliriz diye soruyor. Ve cevabı tokat gibi, asla düşünerek değil, eylemle, görevini yapmaya çalış, o zaman nasıl biri olduğunu hemen anlarsın diyor. Ve hemen ardından da o görevin ne olduğunu açıklıyor. Günün talepleri, yani o gün önünde duran, senden yapılması beklenen o somut iş. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Bekle, bu bana biraz fazla iş bitirici ve pragmatik geldi. Neden karşımızda kendini bulmak için bir dağın tepesine çıkıp aydınlanmayı beklememizi söyleyen bir bilge yok da sabah kalkıp yapılacaklar listesindeki ilk maddeye saldıran bir beyaz yakalı tavrı var? Çok iyi bir benzetme. Kendimizi tanımak için neden ille de bir şeyler yapmak zorundayız? Sadece düşünmek neden yeterli olmasın ki? Çünkü insan sadece düşünmeye başladığında zihninin ürettiği o sonsuz yanılsamaların içinde kaybolur. Göte bunu anlatmak için 68 numaralı özdeyişte Yunan mitolojisinden muazzam bir benzetme yapar. Tantalos ve Sisifos işkencesinden bahseder. Şu kayayı tepeye iten adamla suya bir türlü ulaşamayan adam mı? Bunu biraz açalım bence. Bu eylemle nasıl bağlantılı? Şöyle düşün. Sisifos sonsuza dek bir kayayı dağın zirvesine itmeye mahkumdur ama kaya tam zirveye ulaşacakken hep aşağı yuvarlanır. Tantalos ise çenesine kadar suya gömülüdür, tepesinde harika meyveler vardır ama ne zaman su içmek için eğilse su çekilir, ne zaman meyveye uzansa dallar uzaklaşır. Korkunç bir ceza. Evet. Göte der ki, eğer insan doğasına, kendi kapasitesine uygun olmayan yanlış bir hedefe saplanıp kalırsa ya da sadece hiçbir zaman ulaşılamayacak o soyut, mükemmel idealler aleminde düşüncelere dalarsa, tıpkı Sisifos ve Tantalos gibi kendi kendini cehenneme mahkum eder. İnanılmaz. Yani kafamızın içinde yarattığımız o mükemmel versiyonumuza ulaşmaya çalışmak aslında kendi kendimize yarattığımız bir işkence. Kesinlikle öyle. Gerçek potansiyelini bir odada oturup sessizce düşünerek bulamazsın. Çünkü düşündüğün kişiyle gerçekte olduğun kişi arasında uçurumlar olabilir. Doğana uygun olanı, sınırlarını ve senin neyin tatmin edeceğini sadece yolda, hareket halindeyken bulursun. Karşılaştığın engeller, bir işi yaparken duyduğun bıkkınlık veya hissettiğin o tatmin duygusu sana kim olduğunu söyler. Yani eylem, kendi sınırlarımızı test ettiğimiz bir tür gerçeklik laboratuvarı. Ben çok sabırlı biriyim diye düşünmek kolaydır. Ama o sinir bozucu müşteriyle konuşurken ya da o zor projeyi bitirmeye çalışırken sabrının nerede tükendiğini eylem sayesinde bazen acı bir şekilde öğrenirsin. Çok doğru bir örnek. Peki sevgili dinleyici, bu senin için ne anlama geliyor? O çok önemli toplantıya hazırlanırken ya da o yeni beceriyi öğrenmeye çalışırken
Kafanın içinde kaybolmak, ben hazır mıyım diye günlerce düşünmek yerine sadece o günün sana sunduğu görevi yapmalısın. Ancak yola çıktığında kim olduğunu görebileceksin. Tabii eyleme geçmenin, arenaya inmenin bir bedeli de var. Goethe 241 numaralı özdeyişte bu bedeli çok çarpıcı bir ifadeyle dile getirir. Eylemde bulunan kişi her zaman vicdansızdır, yalnızca kenardan gözlemleyenin vicdanı vardır der. Bir dakika, buna itiraz etmeliyim. Bu kulağa çok korkunç geliyor. Neden eylemde bulunan biri vicdansız olsun ki? Yani iyi bir şey yapmak için harekete geçen biri de mi vicdansızdır? Bu çok karamsar bir tablo değil mi? İlk duyduğunda öyle görünüyor, evet, ama aslında çok gerçekçi bir tespit. Goethe burada vicdansız derken ahlaki bir kötülükten bahsetmiyor. Dünyanın karmaşık doğasından bahsediyor. Kenardan izleyen biri için her şeyi eleştirmek, mükemmel doğruyu savunmak çok kolaydır. Yani oturduğun yerden ahkam kesmek kolay. Aynen. Seyirci koltuğunda otururken ellerin kirlenmez. Ama sahaya indiğinde, bir şeyler üretmeye başladığında kaçınılmaz olarak bazı şeyleri kırıp dökersin. Bir ev inşa etmek için ağaçları kesmen, toprağa kazman, böceklerin yuvasını bozman gerekir. Kusursuz, tamamen masum bir eylem yoktur. Gerçek dünya her zaman biraz taviz vermeyi, risk almayı ve hata yapmayı gerektirir. Anlıyorum. Yani sürekli düşünerek, her şeyin mükemmel ve tamamen zararsız olmasını bekleyerek hareket etmeye çalışırsan felç olursun. Hiçbir şey yapamazsın. Seyirci kalıp elleri temiz tutmaktansa harekete geçip biraz kirlenmeyi göze almak zorundasın. Kesinlikle doğru. Ve insan arenaya inip eyleme geçtiğinde hatalar yapması da kaçınılmazdır. Hatta karşısına çıkan sonuçları her zaman doğru okuyamaz bile. İşte bu da bizi zihnin karalama defterindeki en can alıcı temalardan birine, hakikat, hata ve bizim dünyayı nasıl yanlış algıladığımız sorununa götürüyor. Evet, evet. Goethe'nin hakikat ve hata üzerine olan o keskin gözlemleri. 74 numaralı özdeyişinde öyle bir tespiti var ki günümüz dünyasını, sosyal medyayı veya ofisteki o bitmek bilmeyen tartışmaları mükemmel özetliyor resmen. Diyor ki, tam bir yanılgı içinde olan birinin zihnini anlamak, yarı doğrularla kendini kandıran birinin zihnini anlamaktan daha kolaydır. Çok güçlü bir söz. Gerçekten öyle. Bunun üzerine saatlerce konuşulabilir. Tamamen yanlış bir şeye inanan birinin neden daha anlaşılır olduğunu söylüyor sence? Çünkü tam bir yalanın veya tam bir hatanın kendi içinde en azından tutarlı bir mekanizması vardır. Çürütülmesi kolaydır. Yalanın kökünü bulursun ve kesip atarsın. Ama yarı doğrular öyle değildir işte. İşin içine biraz gerçeklik payı, biraz doğru gözlem ama bolca da yanılsama karışmıştır. 149 numaralı özdeyişte de buna değinir. Bazen gerçeğe saldırmadan hataya saldıramazsınız der. Goethe'ye göre hakikat ve hata çoğu zaman aynı kaynaktan beslenir. İkisi de insanın dünyayı algılama çabasının bir ürünüdür. Bir saniye, aynı kaynaktan beslenmek mi? Doğru ve yanlış nasıl aynı yerden çıkabilir ki? Bir örnekle açıklayabilir misin bunu? Goethe'nin kendisi 120 numaralı özdeyişte bunun için harika bir bilimsel örnek veriyor. Onun botanik ve fizikle ne kadar ilgili olduğunu söylemiştik ya. Hı hı. Suya batırılmış kırmızı ve mavi çubuklar deneyini anlatır. İki düz çubuğu alıp yarısına kadar suya sokarsanız, ışığın kırılması nedeniyle çubuklar suyun içinde bükülmüş, kırık gibi görünür. Evet, bu lise fiziğinden hepimizin bildiği basit bir kural. Gözümüz onu kırık görür. Aynen öyle. Bunu fiziksel gözle, yani bedenin gözüyle bakan herkes böyle görür. Bu tamamen duyusal bir hatadır, optik bir yanılsamadır. Ancak Goethe der ki bu doğal bir hatadır. Doğanın kendi mekaniği bizim duyularımızı yanıltır. Asıl mesele ruhun, yani aklın gözünün ne gördüğüdür. Ha, işte ayrım burada başlıyor. Evet, eğer aklın gözü körse suya bakıp aman tanrım, su nesneleri bükme ve kırma gücüne sahip diye kocaman yanlış bir felsefi doktrini uydurabilirsin ve o yarı doğruya saplanıp kalırsın. Ama aklın gözü açıksa binlerce yanlış doktrinden kurtulursun. Duyularının seni yanılttığını bilir ve hayır, çubuk düz, sadece ışık bana oyun oynuyor dersin. Bu muazzam bir analoji çünkü biz genelde duyularımıza veya ilk gördüğümüze çok çabuk inanıyoruz. Ben bunu şuna benzetiyorum. Elinde eski, yıllardır güncellenmemiş bir harita var. Sen ormanda yürüyorsun ve haritaya bakıp gerçek arazinin o kağıttaki gibi olduğuna körü körüne inanıyorsun.
Harika bir benzetme. Değil mi? Ormanın ortasında yapayalnız kaybolmuşsun ama inatla karşına çıkan kayalığa bakıp ya haritada burada bir göl olmalıydı, bu kayalık burada olamaz diye doğaya kızıyorsun. Kendi zihinsel filtreni, o küçük haritanı gerçekliğe dayatmaya çalışıyorsun. Oysa doğanın kendi gerçekliği var ve bizim onu teorilerimizle karmaşıklaştırmamıza ihtiyacı yok. Kesinlikle. Zaten Goethe de 81 numaralı özdeyişinde tam olarak bunu söyler. Dünya en basit olayları bile bilmeceye çevirmemize gerek kalmayacak kadar bilmeceyle doludur der. İnsan zihni kendi uydurduğu o yarı doğruların ve teorilerin içine hapsolmaya çok meyillidir. Ve günümüzde her gün cep telefonlarımıza yağan bilgi bombardımanı altındayken bu çok daha tehlikeli değil mi? Bilgi bombardımanı altındaki dinleyiciye her şeyi bildiğini iddia eden yarı doğrulara karşı ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir hatırlatalım. Sana hap bilgi gibi sunulan o gönderiler, bağlamından koparılmış haberler, çoğu zaman bizi bariz bir yalandan ziyade o tehlikeli, içi biraz hakikatle soslanmış yarı doğruların içine çekiyor. Tıpkı suya batırılmış çubuğun kırık olduğuna inanmamızı isteyenler gibi. Çok haklısın. Peki tüm bunları fark eden bir zihin ne yapacak? İnsanın kendi iç dünyasını, eylem kapasitesini, dünyayı nasıl yanlış algılayabileceğini ve yanılsamaları konuştuk. Ancak bu aydınlanmış zihin mağarada tek başına yaşamayacak, bir toplumun içine dönecek. Kesinlikle. Goethe yıllarını Weimar Sarayı'nda geçirdi sonuçta. Düklerin, asillerin, bürokratların yani yoğun insan ilişkilerinin tam ortasında. Sosyal dinamiklerin, dedikoduların ve iktidar savaşlarının nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyordu. O halde bu aydınlanmış zihnin diğer insanlarla, toplumla nasıl başa çıkacağına geçelim. Geçelim. Goethe'nin insan ilişkilerine dair o kadar keskin ve bazen fazlasıyla esprili gözlemleri var ki, okurken bu adam 200 yıl önceden bugünkü ofisimi izlemiş diyorsun resmen. Mesela 51 numaralı özdeyişte tam olarak o ofis politikalarını veya arkadaş gruplarındaki hiyerarşiyi özetliyor. Diyor ki, aptallar ve zeki insanlar eşit derecede zararsızdır, yarı aptallar ve yarı bilgeler işte en tehlikeli olanlar bunlardır. Yarı bilgeler. Goethe'nin en çok uğraştığı, en çok tahammül edemediği insan profili. O kadar tanıdık ki. Ne tam olarak bilgisizdirler ki onlara bir şey öğretesin ve dinlesinler, ne de tam olarak bilgedirler ki onlarla gerçekten verimli, derin bir sohbete giresin. Sadece sürekli konuşur ve her şeyin doğrusunu kendilerinin bildiklerini sanırlar. Peki, bu durumda okulda, ofiste ya da bir arkadaş grubunda bu dinamiği nasıl yönetmeliyiz? Felsefemiz bize burada ne tavsiye ediyor? Beklediğinin aksine onları eğitmeni veya onlarla uzun felsefi tartışmalara girip gerçeği göstermeni tavsiye etmiyor. Goethe'nin insan doğasına yaklaşımı burada inanılmaz pragmatiktir. Öncelikle insanların doğasını, kök salmış huylarını değiştirmeye çalışmanın koca bir vakit kaybı olduğunu düşünür. 21. özdeyişte tutkuların aslında sadece şiddetlenmiş kusurlar veya erdemler olduğunu belirtir. Yani karşındaki insanın hırsını, kıskançlığını veya kibrini tedavi edemezsin. Onlar onun doğasının abartılı halleridir. O zaman ne yapacağız? Teslim mi olacağız bu insanlara? Hayır, tabii ki teslim olmayacağız. 89 numaralı özdeyişte çok pratik bir tavsiye verir. Bu dünyada asıl önemli olan insanların gerçekte, iç dünyalarında nasıl olduklarını derinlemesine analiz etmek değildir. Asıl önemli olan onlarla karşı karşıya geldiğimiz o an, o kişiden daha zeki veya uyanık olabilmektir. Vay canına, bu gerçekten çok zekice bir savunma sanatı. Yani bu adamın çocukluğunda ne travması vardı da toplantılarda hep bana saldırıyor ya da bu kadının gerçek karakterin altında yatan güvensizlik nedir diye amatör bir psikolog gibi derin analizlere girmene hiç gerek yok. Adamın suyuna git, o anki etkileşimde durumu kendi lehine yönet, ondan bir adım önde ol ve kendi yoluna, kendi eylemine devam et. Kesinlikle öyle. Çok pratik. Ayrıca 10 numaralı özdeyişte günlük sohbetlerimizin nelerin zehirlediğini de çok iyi gözlemlemiş. Dal kavukluk ve sürekli itiraz etmenin iyi bir sohbeti nasıl öldürdüğünü hatırlatır. Düşünsene, sürekli senin her söylediğini onaylayan, sana dal kavukluk yapan biriyle konuşmak ne kadar sıkıcıdır. Evet, duvarla konuşmak gibidir. Bir süre sonra senin ne söylediğinin hiçbir anlamı kalmaz.
Diğer yandan ne söylersen söyle sadece karşı çıkmak, muhalefet etmek için sürekli itiraz eden o yarı bilge insanlarla konuşmak da bir o kadar yorucu ve tüketicidir. Her ikisi de diyaloğu öldürür. Göte enerjisini onlarla bağırarak tartışmaya değil, pragmatik bir şekilde durumu yönetip kendi eylem alanına harcamayı seçmiş. Yani dinleyiciye şunu söylüyoruz, eğer etrafında bilgiçlik taslayan, yarı bilge insanlar varsa onlarla felsefi savaşlara girip enerjini tüketme. Onların doğasını kabul et, durumu zekice yönet ve Goethe gibi pragmatik ol, kendi işine odaklan. Aynen öyle. Bütün bu konuştuklarımız aslında tek bir büyük tabloda birleşiyor. Evet, tam da o tabloyu çizme zamanı geldi bence. Sevgili dinleyici, bu derinlemesine incelemede çok farklı yollara saptık. Şimdi ana hatları toparlayalım. Neler öğrendik? İlk olarak zihninden geçen o harika düşüncelerin uçup gitmesine izin vermemenin, onlara bir kağıt parçasında bile olsa anında bir form kazandırmanın ne kadar değerli olduğunu gördük. İkinci olarak, kendi iç dünyanda kaybolmak yerine günün taleplerini yerine getirerek, yani eylemle kendini tanımanın tek yol olduğunu öğrendik. Üçüncü olarak da hakikat ve hata üzerine konuştuk. O kırık çubuk örneğindeki gibi yarı doğruların tam hatalardan daha tehlikeli olabileceğini ve zihnimizin oyunlarına karşı tetikte olmamız gerektiğini gördük. Ve son olarak sosyal hayatta insanları değiştirmeye çalışmak yerine pragmatik bir zekayla o anı yönetmenin önemini anladık. Harika bir sentez oldu. Peki bu yolculuğu nasıl noktalayacağız? Sohbetin başında o darmadağınık notlar uygulamasından bahsetmiştik. O notların ardında hayatı tutkuyla yakalamaya çalışan bir zihin var. Sana, dinleyicimize tüm bu konuları birleştiren ve Goethe'nin kitabının sonlarına doğru 999 numaralı özdeyişte yer alan çok vurucu bir düşünceyle veda etmek istiyorum. Bu gerçekten daha önce bahsetmediğimiz ama tüm felsefesini özetleyen çarpıcı bir fikir. Goethe şöyle diyor, bir insan öldüğünde geriye birbirine zıt iki şey kalır. Birincisi, ruhun o güne kadar içinde barındığı, çürüyüp gidecek olan o fiziksel beden, yani sadece bir kabuk. İkincisi ve asıl kalıcı olanıysa o insanın yaşamı boyunca kelimeleri ve eylemleriyle dışarı yaydığı ideal etkiler. Yani senden geriye kalacak olan tek şey, attığın adımların, söylediğin sözlerin başka insanların hayatında yarattığı görünmez dalgalanmalardır. Evet. Öyleyse sana şunu sormak istiyorum. Eğer Goethe'nin dediği gibi kendini ancak eylemle tanıyabiliyorsan ve senden geriye kalacak tek şey kelimelerin ve eylemlerinin yarattığı bu soyut etkiler olacaksa, bugün tam da şu an kendi geleceğini ve başkalarının hayatını şekillendirecek hangi eyleme adım atıyorsun? Üzerine uzun uzun düşünülmesi ve sonrasında hemen harekete geçilmesi gereken bir soru bu. Kesinlikle. Bugün masaya yatırdığımız bu konuda bize katıldığın ve zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Zihninde yankılanacak bu soruyla şimdilik hoşça kal.